Kavurmacı Goze, işini düzgün yapmaya çalışan, hilesiz yapmaya çalışan, yaptığı işin hakkını veren ve gelen müşterisine de sanki evine bir misafir gelmiş gibi davranan kişi kavurmacı Goze. Et kemiksiz olarak gelir. Eti ben kendim işlerim. Etini, yağını, sinirini ayıklarım, temizlerim. Kasap işi değil, özellikle onu söyleyeyim. Ve her kavurmada aşağı yukarı 14-15 çeşit farklı kas yapısında et var her kazanda. Farklı kas yapısındaki etlerin farklı da lezzetleri, aromaları olur ve bunların bir araya gelmesiyle Goze'nin kavurması ortaya çıkıyor. Kasap işi değil derken kasabı küçümsediğimden değil ama eti ben kendim işliyorum, kendim ayıklıyorum ve kendim pişiriyorum. Böyle olunca da özellikle kavurmada her işe kendi elim değmiş oluyor. Orijinal kavurma ortaya çıkmış oluyor. Yani ayrı bir yumuşaklığı, ayrı bir lezzeti, ayrı bir aroması, tadı olmuş oluyor. Bulgur pilavı, pirinç pilavı veriyoruz. Bulgur Antep'ten gelir. Pirinç de Balıkesir, Gönen'dir, Baldo'dur. Yalnız tereyağımız Malatya'dan. Pilavların ikisinde de, bulgurda da pirinçte de et suyu vardır. Tereyağıyla, et suyuyla yapıyoruz. Herhangi ilave bir şey yoktur. Ayranımız, kendi açık ayranımız, acılı, naneli ama o ayrandaki en büyük özellik de yaklaşık 3 senedir aynı mayayı kullanmamız. O da orijinal yoğurttan yapıyoruz. Kendimiz sütünü alıyoruz ve burada mayalıyoruz. Orijinal yoğurttan ayran yapıyoruz. İşte içecekle beraber 4 çeşit yemek. Bunun haricinde başka bir şey yok. Kavurma porsiyondur. Porsiyon 110 gramdır. En aşağısı 110 gramdır. Başladığımız ilk günden bu zamana kadar hep tartarak vermişimdir ve hep 110 gram olmuştur. 110 gramın altında hiç kavurma vermemişimdir. Hatta bu 110 gramın üstünde de olabilir ama 110 gramın altında değildir. Şundan dolayı değildir. Ben elimle vereceğim, tartmadan vereceğim, göz kararı vereceğim kavurma birincisinde doğru olabilir, ikincisinde yanlış olabilir. Hatta şöyle düşünüyorum. 4 kişi geldi, oturdular. Tartmadan verdim, elimle verdim. O 4 kişinin içerisinde birinin tabağı az olmuş olsa, diğerlerinin çok olmuş olsa, o belki az olan diğerlerinin tabağında gözü kalmış olacak ve birbirlerinin üzerinde hakkı olmuş olacak. Ben bu haksızlığı yapmamak için özellikle kavurmayı tartarak veriyorum ki el ve göz yanılabilir ama tartı yanılmaz. İstediğim ismi verebilirim yaptığım kavurmaya ama özellikle vermiyorum. Çünkü yaptığım kavurma orijinal kavurma. Yani bizim Anadolu kültüründe olan kavurma. İçerisinde herhangi bir şey yok. Kendi yağı, kendi suyuyla Beşoğlu'nun aleviyle pişiyor ve bakır tencerede pişiyor. Bunun adı kavurma. Bu işte herhangi bir yöre ismi vermeyeyim, herhangi bir yöreye ait bir şey değil. Bu bizim kültürümüz olan bir şey. Yani Anadolu'ya ait bir şey. Biz kavurmayı gerek düğünlerde yemişiz, gerekse cenazelerde yemişiz veya işte bayramlarda yemişiz. Ama herkes o kültürün, yani Anadolu coğrafyasında yaşayan herkes o kültürün bir parçası halinde. Ve ben bunu herhangi bir yöre mal etmem. Doğru olmaz, akılcı da olmaz. İnsanların hakkını da yemiş oluruz. 3 senedir bu işi yapıyoruz. 3 senedir sürekli gelen müşterilerimizden yaptığımız işle ilgili sürekli övgü almak bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ben bu işi doğru yapıyorum değil, karşı tarafın aslında o doğruluğu bana söylemesi, o doğruluğu ispatlamış olması beni tatmin ediyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz, böyle bir iş yapmak isteyenler oluyor. Başarılı olmuş bir işletme veya başarılı olmuş kişiyi aslında o süreci anlatmış olsa zorlu bir süreci atlatmış da o seviyeye gelmiştir. Bizler için de aynı şey geçer. Biz de zorlu bir süreci atlatıp geldik ama o zorlu sürecimiz bizim halen devam ediyor. Şunu söylüyorum, betimizde konuştuğumuzda ölüler zannedermiş ki diriler her gün helva yiyor. Ben sözü kullanırım. Böyle bir iş yapacak olan, işte aklında, düşüncesinde böyle bir iş yapmak isteyenler olacaktır. Bildikleri işi yapsınlar. Çünkü başarılı olacaklardır bildikleri işi yaparlarsa. Şimdi bizim sektör için söyleyeyim, maalesef yapmak istiyorlar. İşte farklı işler, yani bu kavurmacı değil de farklı konseptte işler yapmak istiyorlar ama acizane söyleyeceğim, ustaya bağımlı olmamaları lazım. Yani her usta kötüdür anlamında söylemiyorum. Ustaya bağımlı olmamaları lazım ki o zorlu süreci daha kolay atlatabilsinler. Eğer bir ustaya bağımlı olurlarsa, usta da, yani usta var, sanatkar var tabii. Eğer zor bir ustaya denk gelirlerse, öyle söyleyeyim, başka bir tabir kullanmayayım, denk gelirlerse eğer o süreci tamamlayamayabilirler ve ciddi anlamda hem psikolojik olarak, hem manevi hem maddi olarak, hem zaman kaybı olarak çok büyük zarara gireceklerdir. Bu zarar etmelerini istemem. Bir işletmeyi yürütebilmek için o zorlu süreci birine bağımlı olarak değil de kendine güvenerek aslında yapması gerekir. Maalesef ben çevremden de görüyorum, büyük paralar harcayarak işletme kuruyorlar ve 3 ay, 5 ay sonra kapatmak zorunda kalıyorlar.
hem ateşi biliyordum, hem kavurmayı biliyordum, hem eti biliyorum ve bunları birleştirip böyle bir şey yapmaya karar vermiştim ama bir piyasa araştırması yaptım. Olan ve olmayanı araştırdım ve olmayanı yakaladım. Biraz da tabii ben kısmet olduğuna da inanıyorum. Yalnız kişinin ne istediği önemli. Ben ne istediysem onun üzerine yoğunlaştım ve böylece 3 sene öncesinden bir başlangıç yaptım. Ben kendimi halen marka olarak görmüyorum. Daha yolun başında olarak görüyorum. Çünkü insanların eksikleri olabilir. Bu eksiklikler zamanla giderilir. Marka olabilmek için de ben marka oldum değil de insanlar bu marka olmuş demesi benim için önemli. Bir yerden duymuş veya sosyal medya üzerinden görmüş. Geliyorlar ve o gelen insanın beklentisi çok yüksek. O gelen kişi bizim misafirimiz olarak bakıyoruz. Bir dostumuz olarak görüyoruz. Ama beklentisinin yüksek olması da tabii bizi korkutuyor. Şundan dolayı korkutuyor. Acaba yanlış bir şey olur da biz ona karşı mahcup olur muyuz diye. Bizim en büyük tedirginliğimiz bu, dışarıdan gelen müşterilerimize karşı, dostlarımıza karşı. Yurt dışından da gelen var, ülkemiz içerisinden de gelen var, işte çevreden de gelenler var, esnaflardan da gelenler var. Geldiklerinde bizim için baş tacı olmuş oluyorlar. Bu işletmeyi açarken çok zor şartlarda açtık. Bu zor şartların üstesinden eşimle beraber geldik. O bana çok büyük destek oldu. Her konuda destek oldu. Ve eğer olmasaydı belki biz bu zorluğu ben 2 kat, 3 katı daha fazla çekebilirdim. Daha zorlayıcı olabilirdi. Ama sağ olsun onun bana desteğiyle bu işi daha kolay oldu. Zaten bir müessesede, bir mutfakta, bir evde hanım elinin değdiği yer mutlaka erkeğin değmesine hanımın elinin veya oradaki işte bayanın elinin değmesi çok daha farklı oluyor. Yani hijyen olarak, lezzet olarak, tad olarak eşimden ben bunu her seferinde gördüm ve desteğini de hep almışım. Güzel, iyi yemek. Aslında bizler de bu aşçı, gastronomi üzerine okuyanlar, aşçılık yapan, şeflik yapanlar aslında bir nevi doktorlara sağlığımızı teslim ettiğimiz insanlara bir yardımcı sektör gibi. Çünkü güzel, iyi yemek insanı psikolojik olarak da mutlu eder ve eğer yemek güzelse, kaliteliyse sağlığını korur. Benim param yok, ben bu kavurmayı yiyorum diyen biri olmadı. Ama olsa emin olun ki yani geri çevirmeyiz, boş çevirmeyiz. Normal bir müşteriye ne servis yapıyorsak o kişiye de o servisi yaparız. Kavurmamız bittikten sonra zaten bitenleri kaldırıyoruz, yıkamaya götürüyoruz ama o arada eğer ki tabii erken bitince arkadan müşteriler gelmeye devam ediyorlar. Uzaktan da gelen oluyor maalesef, yakınımızdan da gelen oluyor. İlk defa mesela duymuş, tatmak için gelenler oluyor. Bunu bir tatmak istiyor, görmek istiyor ama tabii bitmiş oluyor. Ne yapıyorum ben o arada? Bizde pideler var. Onları ben üçgen halinde kesiyorum. Hemen bir tane isterse eğer eline veriyorum bir tane üçgen pide. Hemen kazanın dibini sıyırıyoruz. Kazanın dibi de aslında en lezzetli yeri. Yani etin suyunun, o tiridinin en yoğun olduğu, bazen de hafif dibi tutar. O böyle kıtır da olmuş olur. Onu böyle ekmekte kazıdığında o suyuyla beraber, tiridiyle beraber. Tirit dediğim kavurmanın yağı ve suyunun özleşmesi. Yani bir ayrı bir kıvama gelmesi. Onu mesela ekmekle dibini sıyırıp yediği zaman bir kavurma yemekten aslında daha çok haz alır, daha çok lezzet alır ve insanlar bunu seviyorlar. Kısmeti olan tabii kazan buradayken, bitmiş haldeyken varsa da eğer mutlaka kazanın dibini sıyırıyoruz. Bu da insanlar için iyi oluyor. Bir ormanda, geniş bir arazide, bir yeşiller içerisinde işte değişik hayvanları olan böyle bir orman hayatı yaşardım. Veya iyi bir mühendis olmak isterdim. Bir şeyler üretmeyi seviyorum. Bir şeyler tasarlamayı seviyorum. Bir şeyleri çalıştırmayı seviyorum. Mutlaka öyle bir şey olurdu. Biz Anadolu erkeği daha doğrusu 40'ına kadar döküyor, dağıtıyor. 40'ından sonra da döktüğünü, dağıttığını toplamayla uğraşıyor. Bizim meşgalemiz böyle geçiyor. Ben de nitekim dağıttıklarımı, döktüklerimi topluyorum. Bizi dışarıdan görüp de başarılı görenler için başarıysa bu çok çalışmakla ve yaptığın işin hakkını vermekle oluyor. Goze'de hakikaten çok çalışıyor. Halen daha çalışıyorum. Sağlığım el verdikçe de devam ediyorum. Bir kere Goze, şunu da söyleyeyim. Bizim lakabımız güzel demek. Aslında kişi isminin özelliklerini alırmış bir müddet sonra. Yaptığımız işe yansıyor diye düşünüyorum. Goze güzel, kavurma güzel, işte ayranımız ayran güzel, pilav güzel. Bu Goze'nin hakkını vermeye çalışıyoruz bir taraf. Herkes aslında Goze olabilir. Yaptığı işi düzgün yaparsa, hakkını verirse Goze olabilir. Eğer bir yanlış, bir yerde bir bozukluk varsa Bektaşi'nin dediği gibi hatayı kendinde arayacak. Önce kendine bakacak ki acaba ben nerede yanlış yaptım diye. O yanlışı önce kendinde arayacak. Eğer o yanlışı görebilirse düzeltmesi çok daha kolay olur.